Merhabalar sevgili takipçilerim. Elmasın Patikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir modelle karşınızdayım. Bu videomda sizlere gördüğünüz gibi iki şişle yapılan bilek çorabı anlatacağım. Daha önce zaten bu modelimi görmüşsünüzdür. Birkaç kişiden de yeniden videosunu çeker misiniz diye mesajlar aldım. Tabii ki çekerim sizler için. Yavaş yavaş bu kanalımı da eski modellere video çekerek büyüteceğim. Allah'ın izniyle sizlerle birlikte. Renklerimi yine aynı şekilde çalıştım. Zeminimiz krem olacak. Üzerinin deseni koyu gri ve sarı olacak. Siz kendi zevkinize göre renklerinizi ayarlayabilirsiniz. 3 numara 2 şiş kullanacağım. İlerleyen kısımlarda ise bir de misinalı şişe ihtiyacımız olacak. O da 3 numara olması gerekiyor. Şimdi modelimi şöyle hemen göstereyim sizlere. Çok güzel bir model. Bu rengin bu çoraba yakıştığını düşünüyorum ben. İsterseniz bu renklerle, istemezseniz de farklı renklerle çalışabilirsiniz. Şöyle tabanı da göstereyim. Çok güzel bir model bence. Ayağı tam saran ve ayağa çok yakışan bir model. Videoda vereceğim ölçüler 38-39 numaraya uygun olacak. Siz kendi ayağınıza göre, ayağınızın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre bu kısmı uzatabilir veya kısaltabilirsiniz. Ayağınız taraklıysa yani genişse yan kısımlarından da fazlalaştırabilirsiniz. Taban kısmından fazlalaştırabilirsiniz. Her şekilde bu modeli büyütebilirsiniz. Evet, şöyle bir kenara alıyorum. Hemen renklerimi de bir kenara alayım. Videoma başlamadan önce kanalıma abonelik ücretsizdir. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, altına da yorum yapmayı unutmayın. Bir emoji dahi olsa yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Kanalımı birlikte büyütelim inşallah. Bismillah diyerek başlayalım. Ben zaman kaybı olmasın diye bilek kısmındaki lastik kısmını başladım. Sayılarını vereceğim şimdi sizlere. 18 sıra olarak ördüm. Bir ters bir düz lastik olarak örüyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi 18 sıra boyunca ördüm. Krem rengi ipimle. Şimdi modele geçiş yapacağız. Şöyle hemen başlayalım. Bir ters bir düz lastiği 18 sıra boyunca ördükten sonra sadece bilek kısmında lastiğimiz var. Sonrasındaki kısımlar hep haroşa olacak. Haroşa model olarak öreceğiz. Haroşayı da ön yüzden düz, arka yüzden düz olarak öreceğiz. Bu bilgiyi de vereyim. Çünkü model kurulumu ters olarak, haroşayı ters olarak örenler varsa biraz zor olabilir. O yüzden düz olarak örmenizi tavsiye ederim. Şimdi lastiğimizden sonra bütün ilmeklerimizi ön yüzden düz, arka yüzden düz olarak öreceğiz. Şimdi sayıyı vermedim gerçi, kusura bakmayın. 66 ilmekle başlıyoruz. Bir ters bir düz lastik olarak 18 sıra boyunca örüyoruz. 66 ilmek başlıyoruz. Eğer büyütmek isterseniz modelimiz 8 ve 8'in katlarından oluşuyor. Yani diyelim ki 66 ilmek, bu size küçük geldi. Bu 66 ilmeğe 8 ilmek ekleyerek büyük yapabilirsiniz. Yani 40 ve üzeri için yapacaksanız 66'nın üzerine 8 ekleyerek modeli kurabilirsiniz. Şimdi bu bilgiyi de verdikten sonra modelimize devam edelim. Ön yüzden düz, arka yüzden düz olarak 2 sıramızı örelim krem rengi ipimizle. Sonrasında renklerimizi bağlayarak modelimize geçelim. İsterseniz 2 sıramızı örüp gelelim. 2 sıramızı ördük. Bir diş haroşamız oluştu. Şimdi renklerimizi bağlayıp modelimize geçiyoruz. İlk 2 ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Burada koyu rengimizi alıyoruz. Koyu griyi alıyoruz. 2 ilmek örmeden aldık. Sonrasındaki 6 ilmeği koyu gri ipimizle haroşa olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 2 ilmek örmeden alıyorum. Sonra 6 ilmek yine örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6 ilmeğimi ördüm. 2 ilmek örmeden alıyorum. 6 ilmek örüyorum. 4 5 6 2 ilmek örmeden alıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. 6 ilmek örüyorum, 2 ilmek örmeden alıyorum. 2 ilmek örmeden aldım. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar 6 ilmek örüp 2 ilmek örmeden alalım. Sonda görüşelim. Sıramın sonuna geldiğimde 6 ilmek ördüm. Bakın burada 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği örmüyoruz. Bu şekilde bırakıp geriye dönüyoruz. Yani bu ilmek bu şişimizin üzerinde kalacak. Şimdi ben ipimi arkaya atıyorum. Arka yüze döndük. İlk ilmeğim de dahil ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum arka yüzde. Koyu gri olan ilmeklerimi, yani 6 ilmeğimi arka yüzde de düz olarak örüp böyle haroşa elde ediyorum. İpimi öne aldım. Krem ilmekleri arka yüzde örmeden alıyorum. İpimi tekrar arkaya atıyorum. Gri ilmeklerimi örüyorum düz olarak. Krem ilmeklerime gelince ipimi öne alıyorum. Krem ilmekleri örmeden alıyorum. İpimi tekrar arkaya atıyorum. Aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ettiriyoruz. Gri ilmeklerimizi örüyoruz. Kreme gelince ipimizi öne alıp ilmekleri tekrar örmeden şişimizi alıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Arka yüzde sıra sonuna geldiğimde ilk örmeden aldığım 2 ilmeği böyle şişimde bırakıp geriye dönüyorum. Şimdi burada iplerimi sabitleyeceğim birazdan. Hemen şöyle sarı ipimi alıyorum. Sarı ipimi gri ipime bağlıyorum. Bu ilk baştaki 2 ilmek ve sondaki 2 ilmek örmeden kalacak. Şimdi sarıyla öreceğim. Koyu gri olan ilmeklerimi bu defa sarı ipimle öreceğim. 6 ilmek örüyorum. Krem olan ilmekleri tekrar örmeden şişime alıyorum. Gri olanları sarı ipimle tekrar örüyorum haroşa olarak. Krem ilmekleri örmeden şişime alıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir gri, bir sarı, tekrar gri ipimizle örerek modelimizi oluşturuyoruz. Modelimiz çok basit gerçekten. Gri ilmekleri örüyoruz. Kremleri örmeden şişimizi alıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar örüp gelelim. Sıra sonuna geldim. 2 ilmeğim yine burada kalıyor. Şişimin üzerinde arka yüze dönüyorum. İpimi arkaya atıyorum. İlk ilmeğim dahil ilmeklerimi örüyorum. 6 ilmeğimi arka yüzde düz olarak örüyorum. Kreme gelince ipimi öne alıp krem ilmekleri örmeden şişimi alıyorum. Sarı ipimi arkaya attım. İlmeklerimi örüyorum sarı ipimle. Kreme gelince kremleri örmeden tekrar şişimi alıyorum. Sarıyı arkaya atıyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edelim. İlmeklerimizi örmeden alırken ipimiz ön tarafta olacak. İpi sonra tekrar arkaya atalım. Sıramızı bu şekilde tamamlayıp gelelim. Arka yüzde sıra sonuna geldim. Krem ilmeklerim yine şişimde kalacak şekilde geriye dönüyorum. Bu defa sarıyı bırakıp tekrar gri ipimi alıyorum. Şöyle ipimi aldım. Yine gri ile örüyorum 6 ilmeğimi. Kreme gelince ilmeklerimi örmeden tekrar şişimi alıyorum. Sarı ilmeklerimi gri ile örüyorum bu defa. Bu şekilde
Daha önceki sıralarda ördüğümüz gibi ön yüzden böyle, arka yüzden yine döndüğümüzde aynı şekilde örelim, sıramızı tamamlayalım. Burada sıra başında görüşelim. Arka yüzden de örüp geldim. Sondaki 2 ilmeğimi örmeden şişime alıyorum ve ön yüze dönüyorum. Şu gri ipimi ön tarafa alayım. İç tarafa alayım ki dışarıda kalmasın. Şöyle. Evet. Gri ipimi iç tarafa aldım. Geriye dönüyorum. Modelimiz böyle görünüyor. Şimdi birazdan 2 şişin üzerine alınca 5 şişlerin ikisiyle ördüğüm için ucundan çıkabiliyor. Siz normal 2 şişlerle örebilirsiniz. Şimdi sondaki 2 ilmeği de şişimin üzerine geçirdim. Ne yapıyorum burada? Bütün ilmeklerimi krem rengi ipimle haroşa olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmekler de dahil bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Şöyle yapalım. Örmeden aldığımız krem ilmeklerimizi de bu sıramızda örüyoruz. Ön yüzden ve arka yüzden düz olarak öreceğiz. Bir diş haroşamız olacak. Sonrasında hemen ön kısmının ayrımını yapacağız. İsterseniz 2 sıramızı tamamlayalım. Modelimiz böyle görünüyor. Ön yüzden düz, arka yüzden düz olarak örüp gelelim. 2 sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi bir diş haroşam oldu. Burayı ben bir model yapıp ön kısmını yapacağım. İsterseniz 2 modelde yapabilirsiniz. Yani şuranın uzun olmasını istiyorsanız böyle bir model değil 2 model veya 3 model yaparak biraz daha uzatabilirsiniz. Uzun bir çorap olarak yapabilirsiniz. Benim için bu bilek çorabı olduğu için ben yeterli. Ben bir tane yapıp hemen ön kısmına geçeceğim. Bunun için de ilk önce krem, gri ve sarı iplerimin hepsini kesiyorum. Ve şişlerimi ayırıyorum. Şöyle ilk 22 ilmek, sondaki 22 ilmeği ben şişin üzerine alacağım. İsterseniz burayı, yani şişiniz yoksa eğer, böyle küçük kısa şişleriniz yoksa bir ipin üzerine alabilirsiniz. Benim şişlerim çok olduğu için böyle şişlerimle daha rahat örebiliyorum. 22 ilmeğimi bu tarafa alıyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 ilmeğimi bu şişin üzerinde bırakacağım. Sondaki 22 ilmeği de hemen şöyle ters çevirdim, bu taraftan şişime takıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Buraya da 22 ilmeğimi aktardım. Gördüğünüz gibi ilmeklerimiz 3 şişin üzerinde. Şimdi biz bu ortadaki 22 ilmeği öreceğiz. Ve diğer renklerimizi bağlayacağız hemen. Kaydırmalı olarak yapacağız. Bunu da belirteyim. Şimdi ben şişin üzerine taktım. Siz isterseniz ipin üzerine de alabilirsiniz bu iki tarafı. Sadece orta kısım şişin üzerinde kalabilir. Hemen diğer bir şişimi alıyorum. Gri ipimi aldım. Birinci ilmekten itibaren örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, kaydırmalı olarak yapıyoruz bu arada modeli. 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Gri ipimle ördüm. Sonraki 2 ilmeği örmeden alıyorum. Yine 6 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Sonraki 2 ilmeği örmeden aldım. Sonda 6 ilmeğim kaldı. Onu da gri ile örüp geriye döneceğim. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra birinci modelimizde yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz.
İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burası örmememiz gerekiyor burayı. Kenarlardan ilmek çıkaracağımız için daha sonra. Gri ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Kreme gelince ipimi öne aldım. 2 ilmeğimi örmeden aldım. Krem ilmeklerimi ipimi arkaya attım. Yine 6 ilmeğimi örüyorum gri ile. Kreme gelince ipimi öne aldım. Krem ilmekleri örmeden alıyorum. İpimi tekrar arkaya atıyorum. Kalan 6 ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şöyle yapalım. Burayı sabitleyeceğim şimdi. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi sarı ipimizi alalım. Sarı ipimi hemen gri ipime bağlıyorum. Bağladıktan sonra son ilmeği örmeden bırakmıştım. Şimdi sarıyla öreceğim ilk ilmeğimi. Renk geçişi olduğu için. İlk ilmeğimi ördüm. Diğerlerini de örüyorum. 6 ilmek sarı ipimizle örelim. 2 ilmeği örmeden alalım. Yine 6 ilmek sarı ipimizle örelim. 2 ilmeği örmeden alalım. Sondaki 6 ilmeği de örüp ön yüzden sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım ön yüzden. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine düz olarak yani haroşa olarak örüyorum ilmeklerimi. Bu şekilde. İpimi öne aldım krem ilmeklerime gelince. Kremleri örmeden alıp sarıyı arkaya tekrar atıyorum. 6 ilmeğimi örüyorum. Krem ilmeklerime gelince ipimi öne aldım. Kremleri örmeden şişimi aldım. İpimi arkaya attım. Kalan 6 ilmeğimi örüp arka yüzden sıramı tamamlıyorum. Şimdi burada renk geçişi olduğu için son ilmeği örmeden alalım. Ben böyle yapıyorum. Siz farklı yapıyorsanız bilemem. Nasıl rahat ediyorsanız o şekilde örebilirsiniz. Sarıyla da 2 sıramızı tamamladık. Tekrar gri ipimi alıyorum. Gri ipimle renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi mutlaka örüyorum. Geriye kalan ilmekleri de şöyle ipimi sıkılayayım. 6 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeği örmeden aldım. Yine 6 ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 6 ilmeğimi örüp ön yüzden sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geçip yine ilmeklerimizi örelim. Kremleri örmeden alalım. Sıra başında görüşelim. Sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi model bitti. Kaydırmalı olarak oturttuk modeli. Bu sıramızda krem rengi ipimizi bağlıyoruz. Krem rengi ipimizle ön yüzden ve arka yüzden bütün ilmekleri düz bir şekilde örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmekleri de örüyoruz bu sıramızda. Şimdi isterseniz 2 sıramızı örelim. Zaten burası çok basit. Ön yüzden ve arka yüzden ilmeklerimizi haroşa olarak örüp gelelim. Kremle 2 sıramı tamamladım. Şimdi modelimi yine kaydırmalı olarak öreceğim. Bu model bu şekilde devam edecek. Gri ipimi alıyorum. Artık iplerimizin hepsi bağlı. Model aynı şekilde devam edecek. Sadece kaydırmalı olarak oturtacağız. Bu şimdi birinci modelimiz. Artık 22 ilmeği nasıl başladık? 6 ilmek gri, 2 ilmek örmeden al, 6 ilmek gri, 2 ilmek örmeden al, 6 ilmek gri. Bu şekilde modelimizi kurduk ve ördük modeli. Şimdi ikinci modeli nasıl kuracağız kaydırmalı olarak? İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Gri ipimle. Sonraki 2 ilmeği örmeden alıyorum. 6 ilmek örüyorum gri ipimle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Sonraki 2 ilmeği örmeden aldım.
6 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Sonraki 2 ilmeği örmeden aldım. Bu ilmekleri, kalan 2 ilmeği de gri ile örüp ön yüzden sıramı tamamlıyorum. Arka yüze dönüyorum. Arka yüzde de gri ilmekleri örüyorum haroşa olarak. Kremlere gelince ipimi öne alıyorum. Kremleri örmeden alıyorum. İpimi arkaya atıyorum. Yine aynı şekilde grileri örerek sırama devam ediyorum. Kreme geldim. Örmeden aldım. Kreme gelince ipimi öne aldım. İlmeklerimi örmeden alıp kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Burada da yine aynı şekilde sarıyla 2 ilmek sarı, krem ilmekleri örmeden alıyoruz. 6 ilmek sarı, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek sarı, 2 ilmek örmeden al, 6 ilmek sarı, 2 ilmeği örmeden alıyorum krem ilmekleri, kalan 2 ilmeğimi de haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geçtiğimde ilmeklerimi yine haroşa olarak öreceğim. Krem ilmekleri yine örmeden alacağım. Örmeden alırken ipimizi öne almayı unutmuyoruz. Sarıyla sıramı tamamladım. Tekrar gri ipimi alıyorum. Burası gerçekten o kadar çabuk ilerliyor ki ilmekler de azaldığı için aynı şekilde devam ediyorum. 6 ilmeğimi örüyorum. Yine krem ilmekleri örmeden alıyoruz. Ön yüzde ve arka yüzde. Ön sırayı tamamladık. Sayılır. Evet, tamamladık şimdi. Arka yüzden ilmeklerimizi örelim. Krem ilmekleri yine örmeden alalım. Sırayı tamamlayıp gelelim. Evet, modelimde sıramı tamamladım. Toplamda 6 sıra örmüş oldum. 2 gri, 2 sarı, 2 gri olarak sıramızı örüyoruz. Krem ilmekleri örmüyoruz. Bu sıramızda krem ipimizle öreceğiz. Bütün ilmekleri örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmekler de dahil. Ön yüzden ve arka yüzden haroşa olarak örelim. 2 sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet, ayrımdan sonraki ikinci modelimizi tamamladık. Bakın şu birinci ilk başta yaptığımız. Buradan sonrası gördüğünüz gibi kaydırmalı olarak yaptık. Ayırdıktan sonra 2 model uyguladık. Şimdi burada birinci modeli yaptığımız gibi yapacağız. Yani 6 ilmek gri, 2 ilmek örmeden al, 6 ilmek gri, 2 ilmek örmeden al. Sondaki 6 ilmeği gri olarak örüyoruz. Yine de şöyle hemen göstereyim. İlk sırasını, buradan sonrası artık çorap söküğü gibi gelecek. 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Sonraki 2 ilmeği örmeden aldım. 6 ilmeği örüyorum yine. 3, 4, 5, 6. 2 ilmeği örmeden alıyorum. Sonraki 6 ilmeği yine örüp ön yüzden sıramı tamamlıyorum. Arka yüzü zaten nasıl örüleceğini artık anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bu şekilde 6 sıramızı tamamlayalım. Yani 2 sıra gri, 2 sıra sarı, 2 sıra gri olarak örüp sonrasında 2 sırada kremle örüp modelimizi tamamlıyoruz. Bir sonraki modele geçiyoruz. Bir sonraki modelde de nasıl başlayacağız? Yani şuradan sonra nasıl başlayacağız? 2 gri, 2 ilmek örmeden alıyoruz. 6 ilmek gri, 2 ilmek örmeden alıyoruz. 6 ilmek gri, 2 ilmek örmeden alıyoruz. Sondaki 2 ilmeği de örüp dönüyoruz arka yüze. Bir defasında bu şekilde kuruyoruz. Bir sonraki modelde böyle. Bir böyle kuruyoruz modeli. Umarım anlaşılır olmuştur. Model bu şekilde kendini tekrarlıyor. Kaydırmalı olarak modelimizi yürütüyoruz.
Şöyle göstereyim. Toplamda kaç tane model yaptım ayırdıktan sonra? Birinci modeli saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 8 tane model yaptım. Birinci modelle birlikte 9 olarak gözüküyor. Eğer ayağınız küçükse bir model eksik yapabilirsiniz ayrımdan sonra. Yani kaç tane yapacaksınız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 model yapacaksınız. 36 ve 37 numaraya uygun olacaktır. Eğer ayağınız daha büyükse ve ince uzunsa bir model fazla yapabilirsiniz. Tabii ki bu elinizin ayarına göre de değişebilir. Bunu önce örmeden bilemezsiniz. Mesela bu ölçülerde bir tane patik örün. Baktınız nerede eksikliğiniz var, orayı çoğaltabilirsiniz. Yani fazlalaştırabilirsiniz ona göre. Şimdi ben 8 modelimi tamamlayacağım. Kaydırmalı olarak modelimi öreceğim. 8 modeli. Sonrasında burun kısmını, yan kısmını ve tabanı anlatacağım sonrasında. Oraya kadar modelimizi tamamlayıp gelelim. Evet, ben 8 modelimi tamamladım. Görünümü böyle. İplerimi kestim. Temizledim. Şöyle gördüğünüz gibi iplerimizi keselim. Buradan sonra artık krem rengiyle devam edeceğiz. Renklerimizle işimiz kalmadı. Şişimizde 22 ilmeğimiz var. Şimdi burun kısmında ufak bir kesim yapacağız. Yani buradaki 22 ilmeği 12 ilmeğe düşüreceğiz. Başlayalım hemen. Şimdi sonuncu modelimizden sonra yine 2 sıra kremle örmüştük. Normal haroşa olarak örmüştük. Buradan sonra devam ediyorum. 2 ilmek örüyorum. Sonraki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. Şişimin sonunda 4 ilmek kalana kadar devam ediyorum. İlmeklerimi yine haroşa olarak örmeye. Şimdi burun kısmını yapıyoruz. Şişimizin sonunda 4 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu 4 ilmeğin ikisini kesiyorum. Sonda kalan 2 ilmeği normal düz olarak haroşa olarak örüyorum. Arka yüze döndüm. Arka yüzde herhangi bir işlem yapmıyoruz. İlmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Ön yüzde yapacağız kesme işlemini. Arka yüzde normal haroşa olarak öreceğiz. Birinci kesimi yaptım. 5 defa kesim yapacağız ve 12 ilmeğe düşüreceğiz 22 ilmeği. Ön yüze döndüm. Yine tekrar bir kesim yapacağız. İlk 2 ilmeğimi ördüm. Sonraki 2 ilmeği kesiyorum. Şişimin sonunda yine 4 ilmek kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Şişimizin sonunda 4 ilmek kaldı. İlk ikisini kesiyorum. Sondaki 2 ilmeği örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzden ilmeklerimizi haroşa olarak örüp sıra başına kadar gelelim. Arka yüzden ilmeklerimizi ördük, ön yüze geldik. Yine ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Sonraki 2 ilmeği kesiyorum. Yine sonda 4 ilmek kalana kadar haroşa olarak örmeye devam ediyorum. 4 ilmeğim kalınca ikisini kesiyorum. Kalan 2 ilmeği örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzü örüp gelelim. Arka yüzü ördüm, ön yüze geldim. Yine kesme işlemi yapacağız. İlk 2 ilmeğimi ördüm. Sonraki 2 ilmeği kestim. Yine 4 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Dört ilmeğim kaldı. İkisini kestim. Son 2 ilmeği de örüp ön yüzden sıramı tamamladım. Arka yüzü örüp gelelim. Arka yüzü ördük, ön yüzdeyiz. Şimdi son kesim işlemini yapacağız. Yani 5. kez kesme işlemi yapıyoruz. İlk 2 ilmeğimi ördüm. Yine sonraki 2 ilmeği kestim. Şişimizin sonunda 4 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 4 ilmeğin ilk ikisini kestim. Son 2 ilmeği örüp sıramı tamamladım. Arka yüzden ilmeklerimi örüyorum. Şişimde 12 ilmeğim kaldı.
Hemen burayı böyle öreyim. Evet, 12 ilmeği düşürdükten sonra bakın burun kısmını yaptık. Burada ipimizi kesiyoruz. Buradan sonra artık misina devreye girecek. Misinamızı alalım. Hemen misinamı alıyorum. Şimdi örmeye buradan başlıyorum. Misinamla öreceğim. Önce burayı öreceğim. Sonra buradan ilmek çıkaracağım. Buradan geleceğim. Ve diğer tarafından ilmek çıkarıp bu şekilde ilerleyeceğiz. Hemen ilk baştan şöyle başlayayım. İlk ilmeğimizi bakın örülmüş bir şekilde bunu örmeden alıyorum. İkinci ilmekten itibaren örmeye başlıyorum. Şimdi burada sabitleyeceğim. İlmeklerimi şöyle açılmasın diye 1-2 ilmek ördükten sonra şöyle hemen bu iki krem ipimi birbirine sabitliyorum. Çünkü ilmekler açılacak hareket ettikçe. Şişimizin üzerinde bulunan 22 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Dediğim gibi buradan sonra artık haroşa sadece bilek kısmında bir ters bir düz lastik. Çorabımızın her tarafı haroşadan oluşuyor. Şişimin üzerindeki 22 ilmeğimi ördüm. Bu şişimi bırakıyorum bir kenara. Şimdi bu yan kısımdan ilmek çıkaracağım. Ne yapacağım? İlk önce şu kısma bakın şu son ördüğüm ilmekle şuradaki ilmeğin arası bakın bu şekilde açılıyor. Hemen şuradaki krem ilmeğin içerisine batıyorum. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Şöyle hatta krem gri'nin de içerisine batayım. Delik olmaması için ikisine birden batayım. Evet. Şöyle battım. İpimi şöyle çekiştirdim. Bir ilmeğimi buradan çıkarmış oldum. Devam ediyorum. Bakın burada yuvalar var zaten. Gri, sarı, gri, krem. Bunların her birinden birer kez batarak ilmek çıkaracağız. Buradaki kremden bir tane çıkardık. Griye batıyorum. Şöyle. Burada ipimi düğümleyip içine çekmiştim. O yüzden oraya denk geldi. Şöyle. Umarım çıkartabilirim. Evet. İkinci ilmeğimi çıkardım. 3 4 5 6 7 8 bakın her birine birer kez batıyorum ve birer tane ilmek çıkarıyorum. 9 tekrar sayalım. 2 4 6 8 9 10 11 12 13 10 12 13 atlamadan ilmek çıkarmaya çalışıyorum. 14 15 16 17 18 renkleri takip ederseniz 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ve 37 ilmeğimizi çıkardık. Şimdi şişimizde bulunan 12 ilmeğin 6 tanesini örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi ördüm. Şimdi 6 ilmeğimi ördükten sonra misinamın ucunu şöyle çekiyorum. Teli dışarıya doğru veriyorum. Çünkü misinamız böyle dönmeyeceği için bu teli dışarıya vermemiz gerekiyor. Kalan 6 ilmeğimi örüyorum. Örerken de
bu iki ilmeğin birleşim yerinin açık kalmamasına, yani şöyle seyrek kalmamasına dikkat ediyorum. Şöyle çekiştirerek örüyorum. 6 ilmeğimi örüyorum. Hemen şişimi bir kenara bıraktım. Şimdi buradan ilmek çıkarmaya başlıyorum. 5 tane buradan çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 6, bakın yerleri belli zaten. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, son olarak da şuraya batıyorum. 37 ilmeğimi çıkarmış oldum. Şimdi bu tarafta olan 22 ilmeğimi örüyorum. Tek şişin, yani misinamızın üzerine bütün ilmeklerimizi almış oluyoruz. Burası da çorabımızın yan kısmı olacak. Yan kısmını istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben sanırım 5 diş haroşa yaptım. Daha büyük ve geniş isterseniz 6 diş haroşa yapabilirsiniz veya 7 diş haroşa yapabilirsiniz. Bu tabii ki elinizin ayarına, ayağınızın büyüklüğüne göre değişecektir. Gördüğünüz gibi ilmeklerimizi çıkarttık. Artık buradan sonra haroşa öreceğiz. Hemen çorabımdan göstereyim. Yani şu yan kısmını öreceğiz. Ben toplamda 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa örmüşüm. 38-39 numara için. Tabii ki bu benim elimin ayarı. Bunu 6 veya 7 diş haroşa yapabilirsiniz. Daha rahat bir çorap istiyorsanız. Şimdi arka yüze döndüm. Şişimde misinamda bulunan ilmeklerin hepsini normal haroşa olarak örüyorum. Yani düz olarak örüyorum arka yüzde de. Şimdi şurada teli nasıl tekrar çıkarıp devam edeceğimizi göstereceğim. Sonrası zaten çok kolay artık. Misinamıza kadar, yani misinamızın şu telini çıkardığımız burun kısmına kadar burayı örelim. Buraya geldiğimizde misinayı tekrar nasıl yapacağız? Orayı göstereyim sizlere. Gerisi artık kendini tekrarlayacak. 6 diş, 5 diş haroşa örene kadar, bitene kadar yapacağız. Şimdi buraya kadar örelim. Burada görüşelim. Buraya kadar misinamın, yani şu telinin olduğu kısma kadar ördüm. İlmeklerim bittiği için bakın şişimin ucu boşa çıktı. Hemen ne yapıyorum buraya geldiğimde, örüp geldiğimde boşta olan, bakın misinamın ucunu diğer taraftaki ilmeklerimin hemen şöyle üzerine doğru aldım. Şimdi ne yapıyorum? Örüp geldiğim şişimin ucunu çekiyorum. Teli dışarıya veriyorum. Bu kadar basit. Gerçekten çok kolay. Sadece örerken bu tel ile diğer şişin ucunun olduğu, yani birleştiği kısmı böyle biraz sıkı örmeniz gerekiyor. Yani bunu gevşek örüp şöyle bırakırsanız eğer bu aradaki ilmek açılır ve delik oluşur burada. O yüzden ilk ilmeği ördüğünüzde şöyle sıkılamanız yeterli olacaktır. Diğer ilmeklere de normal haroşa olarak örüyoruz. Örmeye devam ediyoruz. Her buraya geldiğimizde biraz önce gösterdiğim şekli yapıyoruz. Yani örüp geldiğimiz şişin ucunu çekiyoruz. Boşta kalan ucu diğer tarafa çekiyoruz böyle. Böyle devam edelim. Toplamda 5 diş haroşa yapalım.
İsterseniz 6 diş de yapabilirsiniz, 7 diş de yapabilirsiniz. Benim ipim biraz kalın olduğu için krem rengi, benim için 5 diş haroşa yeterli oldu. Şimdi isterseniz 5 diş haroşamız olana kadar örelim çorabımızın yan kısmına, sonrasında tabana geçelim birlikte. Evet, çorabımızın yan kısmını tamamladık. Toplamda 5 diş haroşa yaptım. Burası istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. 5 diş, 6 diş veya 7 diş olarak da yapabilirsiniz. Ayağınızın genişliğine, büyüklüğüne göre değişir tabii ki burası. Benim kendi elimin ayarı bunun için yeterli. Şimdi misinamızın üzerinde toplamda 130 ilmeğimiz var. 10 ilmeğini burun kısmına vereceğiz. Geriye kalan 120 ilmeği 60 ilmek bu taraf, 60 ilmek de bu tarafa vererek çorabımızın taban kısmına geçeceğiz. Başlayalım hemen. İlk 60 ilmeğimizi örelim. Artı 10 ilmek öreceğiz. Çok zaman kaybı olmasın diye videoyu durduracağım birazdan. 60 ilmek örelim. 60 ilmeğimizi örelim buraya kadar. Orada bekleyelim. 60 ilmeğimi ördüm. Yine haroşa olarak bakın burada 5 ilmeğim kaldı. Şimdi 60 ilmekten sonra artı 10 ilmek örüyoruz. Taban kısmı için. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada misinanın ucunu aşağı doğru itiyorum. Artık teli dışarıya vermeyeceğiz. Çünkü taban kısmını öreceğiz. O yüzden örmemiz biraz zor olabilir. Şu ilmekleri yukarı doğru çekerek her iki tarafında şöyle çekerek örebiliriz artık. Rahatlıkla hareket edebiliriz. Şimdi diğer taraftan da misinamızı şimdi aşağı verdik ya. Buradan 5 ilmek daha örüyorum. Toplamda yani buradan 5 ilmek ördük. 6, 7, 8, 9, 10 ilmek örmüş oldum. Şimdi burada da 60 ilmeğim var. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi tekrar ördüm. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ördüm. Taban kısmı için ilmeğimi fazlalaştıracağım. Hemen buradan bir ilmek örerek taban kısmına ekliyorum. 11 ilmek oldu. Geriye dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi ördüm. Bir ilmek de buradan örerek taban kısmına ekliyorum. 12 ilmeğim oldu. Şimdi ben diğer çorabımı 12 ilmek olarak yaptım. Neden 12 ilmek? İpim gördüğünüz gibi biraz kalın. Kalın olduğu için 12 ilmek benim elimin ayarına göre yeterli oldu. Eğer ince ise bunu 14 veya 16 ilmekte yapabilirsiniz. Bu şekilde giderek her iki taraftan birer ilmek alarak taban kısmına ekleyeceksiniz. İstediğiniz sayıya geldiğinde orada bekleyeceksiniz. Şimdi benim için 12 ilmek yeterli. Buradan sonra ben kesme işlemine başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ilmeğimle 11 ilmeğimi ördüm. 12. ilmeğimle bir sonraki ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. Taban kısmındaki 12 ilmek sabit kalacak. Kenarlardaki yani şuradaki ilmekler, her iki taraftaki ilmekler birer birer eksilecek. Geriye döndüm.
İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi ördüm. Taban kısmındaki 12 ilmeğimin 11 tanesini ördüm. 12. ile bir sonraki ilmeği kesiyorum. Eğer siz 14 ilmek yaptıysanız 13 ilmek örüp 14. ile bir sonrakini keseceksiniz. 16 ilmek yaptıysanız 15 ilmek örüp 16. ile bir sonrakini keseceksiniz. Mantığını kavradıysanız bu taban kısmı gerçekten çok kolay. İstediğiniz ilmek sayısına kadar ulaşabilirsiniz. İstediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Şimdi 11 ilmeğimi ördüm. 12. ile bir sonraki ilmeğimi kestim. Bu ilmekleri nasıl ayırt edebiliyoruz? Bakın bu şekilde ilmeklerin arası açılıyor. Yani taban kısmındaki 12 ilmekle kenardaki ilmeklerin arası bakın bu şekilde açılıyor. Kesinlikle karıştırmazsınız. Taban kısmındaki son ilmekle kenardaki ilmeklerin bir tanesini alıp kesiyoruz. Çok basit yani. Buradan sonra artık böyle devam edeceğiz. Sonda 3 ilmeğimiz kalana kadar. Son derken nereden bahsediyorum? Hemen göstereceğim. Şuradaki kesimi yapayım. 11 ilmeğimi ördüm. 12. ile bir sonrakini kestim. Geriye döndüm. Şimdi şişimizin sonunda yani şurada 3 ilmek kalana kadar böyle birer birer kesmeye devam edip taban kısmını oluşturacağız. Şöyle böyle aşağı doğru gelecek. Her iki tarafta da üçer ilmeğimiz kalacak. Burada 3, burada 3 ilmek kalacak ve taban kısmı için ayırdığımız ilmek sayısı kalacak. 3 ilmek kalınca bekleyelim. 12 ilmeği 6 ilmeğe düşüreceğiz. Çünkü çorabımız biraz uzun olduğu için, büyük olduğu için 12 ilmeği yukarı çıkartırsam daha da büyük olacak. O yüzden ilmek sayımı azaltacağım. Taban kısmı, topuk kısmına geldiğimde 6 ilmeğe düşüreceğim. 6 ilmeği yukarı doğru çıkaracağım sonrasında. Siz de eğer ilmek sayınızı fazlalaştırdıysanız benim gibi bu şekilde mesela 14 ilmek yaptıysanız 7 ilmeğe düşüreceksiniz. Ne yapacaksınız? Yine 3 tane ilmek bırakabilirsiniz veya 4 tane ilmek bırakabilirsiniz. 14 ilmek yaptıysanız diyelim ki kaç ilmek bırakacaksınız arka kısma? 6 ilmek bırakacaksınız. Geriye kalan 8 ilmeği kesmeniz gerekiyor topuk kısmında. 4 ilmek bırakacaksınız. Umarım anlaşılır olmuştur. 16 ilmek yapacaksanız yani benim gibi 6 ilmek yukarı çıkaracaksınız. 10 ilmek kesmeniz gerekiyor topuk kısmında. Bu da şişin sonunda 5 ilmeğe denk geliyor. 5 ilmek kalacak sonda. Burada 5, burada da 5. Bunları buraya geldiğimde onu ayrıntılı bir şekilde anlatacağım sizlere. Ben şimdi taban kısmının ilmek sayısı az olduğu için 3 ilmek bırakacağım. Dediğim gibi 14 ilmek yaptıysanız taban kısmını 4 ilmek bırakacaksınız sonda. 16 ilmek yaptıysanız taban kısmını 5 ilmek bırakacaksınız sonda. Burada 5, burada 5 kalacak. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi ben 3 ilmek kalana kadar bu şekilde tabanımı öreceğim. Topuk kısmında tekrar geleceğim. Evet, ben taban kısmını ördüm. Şimdi burada 3 ilmeğim, bu tarafta da 3 ilmeğim kaldı. Ortada da 12 ilmeğim var. Şimdi 12 ilmeğimizi 6 ilmeğe düşüreceğiz. 14 ilmek yaptıysanız eğer yine burada 4 ilmeğiniz kalacak. Burada da 4 ilmek kalacak. Aynı şekilde kesme işlemini yapacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi örüyorum. Son 2 ilmeğimle kenardan da bir ilmek alarak üçlü bir kesim yapıyorum. Geriye dönüyorum. Hem tabandan hem kenardan eksiltmiş olduk. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ördüm.
Taban kısmındaki son 2 ilmekle kenardan da bir ilmek alarak üçlü bir kesim yapıyorum. Yine hem tabandan hem kenardan eksilttik. Geriye dönüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ördüm. Yine tabanın son 2 ilmeği, kenardan da bir ilmek alarak üçlü kesim yapıyorum. Geriye dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Son 2 ilmekle kenardan da bir ilmek alarak üçlü kesim yapıyorum. Geriye dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Son 2 ilmekle kenarda kalan son ilmeği de alarak üçlü kesimimi yaptım. Geriye dönüyorum. Bu tarafta da bir ilmeğim kaldı. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ördüm. Tabanın son 2 ilmeği ile kenarda kalan bir ilmeği de alarak son kez üçlü kesimimi yaptım. Şişimde 6 ilmeğim kaldı. Siz de bu şekilde taban kısmını genişlettiyseniz eğer 14 veya 16 ilmek yaptıysanız zaten sonda kalması gereken ilmek sayısını söylemiştim. Bu şekilde devam ederek 6 ilmek kalana kadar keseceksiniz. Ben tamamladım. Şimdi yukarı doğru çıkacağım. Nasıl yapıyoruz? Hemen başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ördüm. 6. ilmeği örmeden aldım. Hemen şu ilmeğin yanındaki bakın şuraya içten dışa doğru şişime takıyorum. İlmeğimi önüne geçiriyorum. Bu ikisini birlikte alarak kesiyorum. Geriye döndüm. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ördüm. 6. ilmeği örmeden aldım. Bakın burada da dibine değil bir sonrakine batıyoruz. Yoksa ilmek sayımız kenardaki şişimize takacağımız ilmek yerleri fazla gelecek. O yüzden bu tarafta hemen ilmeğin dibindekine değil bir sonrakine batıyoruz. Dıştan içe doğru şöyle şişime taktım. İlmeğimi önüne geçirdim. Bu ikisini birlikte alarak kestim. Geriye döndüm. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ördüm. 6.'yı örmeden aldım. Sıradaki yuvayı içten dışa doğru şişime takıyorum. İlmeğimi önüne geçiriyorum. Bu ikisini birlikte alarak kesiyorum. Geriye döndüm. Burada da yine aynı işlemi yapacağım. 5 ilmeğimi örüyorum. 6.'yı örmeden alıyorum. Sıradaki yuvayı şişime şöyle takıyorum. İlmeğimi önüne geçiriyorum. Bu ikisini birlikte alarak kesiyorum. Bu işleme bir ters bir düz lastik kısmına kadar yani şuraya kadar devam ediyoruz. Böyle ilmeklerimizi takarak 6 ilmeğimizi örerek bir ters bir düz lastik kısmına kadar bu şekilde gelelim. Haroşa olan kısmı bilek kısmına uygun olsun diye bir ters bir düz lastik olarak örüp yukarı doğru çıkacağız. Şimdi buraya kadar gösterdiğim gibi örüp gelelim. Lastik kısmına kadar devam ettim. Yani çok az bir mesafe zaten. Şöyle bakın dibine kadar geldim lastiğimizin. Şimdi bu 6 ilmeği haroşa bir ters bir düz lastik olarak öreceğiz. Bu kenar ilmeğimi yani birinci ilmeğimi düz olarak kabul ediyorum. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. Bir düz, bir ters. Çift sayı olduğu için ilmekler denk gelmiyor. Son 2 ilmeği düz olarak öreceğim. Düz ördüm. Son ilmeği örmeden aldım. Sıradaki yuvaya şişimi taktım. İlmeğimi önüne geçirdim. Bu ikisini birlikte alarak kestim. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeği ters örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. İpimi öne aldım. Son ilmeğimi örmeden aldım. Çünkü bunu ters olarak öreceğim. Arka yüzde olduğumuz için. Şimdi sıradaki yuvayı şöyle
şişime takıyorum. İlmeğimi önüne geçiriyorum. Bakın ipim ön tarafta. Bu ikisini birlikte böyle kesiyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters, bir düz, bir ters. Son iki ilmeğim düzdü. Ördüm. Son ilmeği örmeden aldım. Hemen sıradaki yuvayı şişime takıyorum. İçten dışa doğru ilmeğimi önüne geçiriyorum. Bu ikisini birlikte alarak kesiyorum. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki ilmek ters, düz, ters, düz. Son ilmeği örmeden alırken ipimi öne alıyorum. Son ilmeği örmeden alıyorum. Sıradaki yuvayı şişime takıyorum. İlmeği önüne geçiriyorum. Bu ikisini birlikte ters olarak kesiyorum. Arka yüzde olduğumuz için ve şu kenardaki, yani şu ilmek yukarı doğru düz çıksın diye. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters, düz, ters, düz. Son ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki yuvayı şişime takıyorum. İlmeğimi önüne geçirip ikisini birlikte kesiyorum. Aynı işleme buradaki yuvalar bitene kadar devam ediyoruz. Ters, düz, ters, düz. Son ilmeği ipimi öne alıp örmeden alıyorum. Sıradaki yuvayı şişime takıyorum. İlmeğimi önüne geçiriyorum. Bu ikisini birlikte ters olarak kesiyorum. Şimdi son yuvaya kadar bu şekilde devam edelim. Bitirdikten sonra ilmeğimizi kesip buraya ilmek kaydırma yöntemiyle bağlayıp ipimizi keselim. Ben şimdi buraya kadar tamamlayıp geliyorum. Son yuvaya kadar geldim. Bir ters bir düz lastik olarak yukarı doğru çıktım. Burada birer tane yuvamız kaldı. Şimdi son yuvayı da göstereyim. Sonuncu ilmeğimi ipimi öne alarak yine örmeden aldım. Geriye döndüğümde ön yüzden yapacağım bu işlemi. Şöyle son yuvayı tığıma alıyorum. Aldıktan sonra örmeden aldığım ilmeği de tığıma aldım. İpimi tığıma doluyorum. Bu iki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Sıradaki ilmeğim ters olduğu için ipimi öne aldım. Tığıma aldım ilmeği ve şöyle kesiyorum. Yani örmüş gibi yapıp bu ilmeği tekrar bunun içerisinden geçiriyorum. İpimi arkaya atıyorum. Sıradaki ilmeği aldım. Örer gibi böyle geçirdim ve çıkardım ilmeği diğerinin içerisinden geçirdim. İpimi öne aldım. Ters olduğu için şöyle yapıyorum. Örüyor gibi. Bunu da diğerinin içerisinden geçiriyorum. Sıradakini alıyorum. Örer gibi yapıp bu ilmeği bir de bunun içerisinden geçiriyorum. Şimdi son ilmeğe geldim. Bunu da ne yapacağım? Bakın son ilmeğimi aldım tığıma. Son yuvayı da şöyle son yuvaya battım. Bakın şu düğümün hemen dibi zaten. Oraya battım. Tığımın başına ipimi doladım. İlmek çıkardım. Bu diğer iki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Ve hemen ipimi kesip çorabımı tamamlıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi güzel bir görüntüsü oluyor arka kısmın. Bunları iplerimi daha sonra keseceğim. Şöyle. Biraz uzun bir çorap gibi görünüyor ama bu alt kısmını ördüğümüz için burası o yüzden bu şekilde gözüküyor. Üst kısmı gördüğünüz gibi çok normal. Arka kısmındaki ilmeklerini az tuttuğumuz için çok büyük bir çorap olmadı. Dediğim gibi şu kısmı bu kadar uzun olmasını istemiyorsanız bu kısmı daha da kısaltabilirsiniz. Burun kısmı da var çünkü. O yüzden
Burayı model kısmını 1 veya 2 model eksik yapabilirsiniz eğer ayağınız küçükse. Bunu zaten ayağınıza giydiğinizde bu kısım böyle açılacağı için açıldığında bu kısım tamamen ayağınıza tam oturacak. Şöyle hemen santim olarak da sizlere ölçüsünü vereyim. Bakın gördüğünüz gibi toplamda 25-25,5 civarı. Buradan ölçtüğümde, tabii ki alttan ölçtüğümde 26 santim civarında. Ama dediğim gibi bu ince uzun bir çorap olduğu için açılacak. Açıldığı haliyle de ister istemez enine gidecek ve o uzunluk kaybolacak. Buradan ölçtüğümde 25 santim. Yani tabanı ölçtüğümde 26 santim. 1 santim fark ediyor. O da tabii ki örülüş şeklinden, yani haroşanın açılmasından kaynaklanan bir fark. Ama ayağınıza giydiğinizde gerçekten tam olarak oturacak. Bunu da söylemiş olayım. Dediğim gibi benim elimin ayarı tam kendimi bildiğim için bu şekilde artık her ayağa göre, her numaraya göre yapabiliyorum. Umarım sizler de bu şekilde kendinizi geliştirirsiniz. Bu fikirler de gerçekten çok faydalı oluyor. Ben bunu kendim çözerek tabii ki buldum. Yani elimin ayarını kendim yaparak buldum. Siz de bu şekilde öre söke elinizin ayarını bulacaksınız. Şöyle göstereyim çorabımı. Ön kısmı, yanları. Tabanı dediğim gibi biraz böyle kardaklı gibi duruyor ama ipimin kalınlığından da kaynaklanıyor. Evet, güzel bir çalışma oldu bence. Hemen diğer çorabımı da alayım. Şöyle göstereyim. Harika bir model bence. Çok da beğenilen bir model. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Bir emoji dahi olsa videomun altına yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.